Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda günümüz Türkiye topraklarını kapsayan bölgelerdeki sosyalist hareketin Türklerle başlamadığı konusunda sizlere daha önce az duyduğunuzu düşündüğüm bilgiler vermek istedim. Tarihsel olarak Anadolu ve Kuzey Mezopotamya bölgelerini kapsayan bu yerlerdeki Kürt, Ermeni ve Rum sosyalistler de tıpkı Türk sosyalistler gibi ayrı ortak mücadelenin bir parçası olmuşlardır. Çünkü Osmanlı sosyalizmi başından itibaren uluslararası bir karakter taşımıştır ve milliyet önyargıları şekillenmemiştir. Türkiye'de sosyalist hareket denildiğinde özellikle de sol tarih anlatısı çoğu zaman hikaye Mustafa Subhi ile başlatılır. Sanki Anadolu'da ve Mezopotamya'da sosyalizm, Dünya Savaşı sonrasında Türk komünistleriyle birlikte ortaya çıkmış gibi anlatılır. Bu tercih tesadüf değildir. Çünkü ulusal tarih yazımı sosyalizmi ancak Türk ve merkezi olduğu ölçüde kabul edilebilir görür. Ama bu anlatı bilinçli bir saptırmadır ve açık bir eksik söylemdir. Hatta daha açık söyleyelim, tarihsel olarak da yanlıştır. Sosyalist fikirler ulus devletlerden önce de vardır çünkü sınıflarla ilgilidir ve çoğu zaman merkezden değil yerelden yükselir. Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da da tam olarak böyle olmuştur. Hatta Türkiye Komünist Partisi ve Mustafa Subhi çizgisi çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Türkçe sosyalist yayınlar Rumca ve Ermenice yayınlardan sonra ortaya çıkmıştır. Ancak buna rağmen egemen tarih yazımı genellikle bu öncü dönemi görmezden gelir ve sonradan Türkleştirilmiş bir anlatı üzerinden üretir. Sosyalist düşünceler İstanbul'da o dönem yoğun nüfusa sahip Ermeni ve Rum işçilerden, İstanbul'dan pek çok yere sürgün olarak gönderilen kişilerden, savaş koşullarında pek de belirli olmayan sınır bölgelerinde yaşayan halklardan ve Rusya ile temas halindeki Kürt ve Ermeni emekçiler arasında yayılmıştır. Çünkü Anadolu'da ve Kuzey Mezopotamya'da sosyalist fikirler ve örgütlü sosyalist pratikler Türklerden önce Osmanlı sınırları içinde olan ama meydana gelen savaşlar sonucunda Rusya toprağı olan oblastlarda Kürt, Ermeni ve Rum sosyalistler tarafından geliştirilmiştir. Özellikle 1908 devrimiyle birlikte Osmanlı topraklarında sansür politikaları gevşemiş, dernek ve yayın özgürlükleri artmış, grev ve sendikal hareketler daha çok görünür hale gelmiştir. Bu yüzden özellikle bu dönemden sonra sosyalist fikirler ilk kez kitlesel ölçekte dolaşıma girmiştir. Bu videoda amacımız elbette Türk sosyalistleri ve resmi anlatıdaki odak nokta olan Mustafa Subhi'yi küçümsemek falan değil. Zaten Subhi hakkında geniş bir belgesel yayınlamış ve sosyalist tarihe katkılarından geniş bir şekilde bahsetmiştik. O video linkini sağ üstte koyuyorum, merak edenler izleyebilirler. Bu videoda ise Subhi'nin de yer aldığı bu topraklardaki sosyalizm mücadelesini tarihsel olarak yerine oturtmak ve herkesin bahsettiği bilgilerden öncesini görünür kılmaktır. Sosyalizmi bu topraklara sonradan gelen yabancı bir fikir gibi saçma şekilde değil, çok dilli, çok kimlikli, yerel bir emek hareketi olarak gerçek bir şekilde sizlere anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. 19. yüzyılın son çeyreği Osmanlı için yalnızca siyasi ve askeri krizlerin değil, sınıfsal dönüşümlerin de dönemidir. Bu dönemde liman kentlerinde ücretli işçilik yaygınlaşmıştır. Tersanelerde, tütün depolarında, madenlerde çalışan insan sayıları artmış ve toplumsal emek daha görünür bir hale gelmiştir. Osmanlı'daki geleneksel lonca sistemi çözülmüş ve yerine yeni üretim ilişkileri almıştır. Bu dönüşümden en çok etkilenenler ise Ermeni zanaatkarlar, Rum deniz işçileri, Kürt mevsimlik emekçiler olmuştur. Bu gruplar, özellikle de İstanbul'da yaşayanlar, Avrupa sosyalist basınını okur, Rusya'daki devrimci hareketleri izler, patronlarla anlaşmazlıklar sonucu grev ve dayanışma deneyimleri kazanmıştır. Yani üstüne ısrarla basmamız gerekir. Osmanlı döneminde sosyalist fikirleri yeşerten temel koşullar aydın salonlarında falan değil, direkt olarak işçi sınıfının çalıştığı atölyelerde, limanlarda ve sürgün yollarında doğmuştur. Ermeni sosyalistleri Osmanlı'da sosyalist fikirleri ilk kez örgütlü, programlı ve sınıfsal bir çerçeveye oturtan gruplar olmuşlardır. Paramaz adıyla bilinen Matteos Sarkisyan, sosyalizmi yalnızca Ermeniler için falan değil, Osmanlı'da yaşayan bütün ezilenler için düşünmüştür. Evet, onun çizgisi milliyetçiliği araçsallaştırmıştır, ancak sosyalist dünya görüşünü düşünce merkezine koymuştur.
Bu çizginin örgütsel karşılığı ise Sosyal Demokrat Hınçak Partisi'dir. Osmanlı ve İran'daki ilk sosyalist parti olarak bilinir. Hınçak üyeleri işçi örgütlenmelerini desteklemiş, grevleri savunmuş ve Osmanlı dönemindeki iktidarları sınıfsal bir baskı aygıtı olarak tanımlamıştır. Vladimir Lenin ile de temas kuran parti çalışanları, çalışma bölgesi olarak günümüzün Anadolu sınırlarını ve Kuzey Mezopotamya'yı kapsayan, tarih kitaplarında Batı Ermenistan olarak geçen bölgeyi seçmişlerdir. Parti programlarında Ermeni halkının ulusal kurtuluşunu ve bağımsızlığını gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdi. Daha sonra ulusal anlamda bağımsızlıktan vazgeçip özerklik gibi programları savunsalar da temeldeki sosyalist fikirleri her zaman mücadeleleri arasında yer aldı. Parti ilk kez Avetis ve Maron Azerbaycan tarafından çevrilen Komünist Parti Manifestosunu Ermenice olarak yayımlamıştır. Parti Kafkasya'da da önemli bir rol oynamış ve Çarlık valisi Grigori Golitsin'in Ruslaştırma politikasına karşı mücadele etmiştir. 1903 yılında Paramaz, Golitsin'e yönelik bir suikast girişimini organize etmiştir. Osmanlı yönetimi tarafından diğer 19 yoldaşıyla birlikte idam edilen Paramaz cellatlarına sadece bedenlerimizi asabilirsiniz, felsefemizi değil, yarın Doğu ufkunda sosyalist bir Ermenistan göreceksiniz demiştir. Diğer bir Ermeni sosyalist örgütü olan ve Taşnak Sütun olarak bilinen Ermeni Devrimci Federasyonu, Hınçak'tan daha farklı bir yapıda kurulmuştu. Ancak tüm farklılıklara rağmen güçlü bir sosyalist kanat vardı. Özellikle günümüzün Van, Erzurum, Kars sınırları içerisinde yer alan bölgelerde Ermeni devrimciler İşçi Köylü İttifakı fikrini savunmuşlar ve bölgede bu görüşü pratiğe dökmüşlerdir. Bu faaliyetler bu bölgelerde sosyalizmin ve sınıf mücadelesinin pratik olarak ilk kez uygulanma girişimleridir. Diğer uluslara benzer şekilde Osmanlı dönemindeki Kürt sosyalist tarihi de bilerek unutturulmaya çalışılmıştır. Çünkü yaşananlar tek uluslu resmi tarih anlatısına uygun değildi. Oysa özellikle o dönem Rusya egemenliğindeki oblastlarda yaşayan Kürt nüfus arasında geniş sosyalist faaliyetler vardır. Sınırların anlamının olmadığı oblastlar arasında veya savaş dönemlerinde özellikle Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra yaşadıkları yerlerden Kafkasya'ya göç eden veya sürgün edilen Kürt emekçiler Bolşevik hareketle doğrudan temas kurmuştur. Kars doğumlu Ferik Polatbekov gibi Kürt figürler sınıfsal eşitliği, toprak reformunu, halkların bir arada ulusal eşitlik bağlamında kardeşçe yaşamasını savunmuştur. Bu faaliyetler Anadolu'daki sosyalist mücadeleden kopuk değildi. Erebe Şemo gibi yazarlarda sosyalizmi Kürt köylüsünün yaşamında somut olarak anlatmış ve sosyalizmi Kürt halkıyla buluşturan ilk figürler olmuşlardır. O dönem Kürt sosyalist hareketi sadece siyasi değil, kültürel bir inşa süreci de olmuştur. Kürtler sosyalizmi hiçbir zaman dışarıdan ithal etmemiş, aksine kendi sınıfsal deneyimleriyle üretmişlerdir. Hatta daha önce yayınladığım Erzincan Sovyeti videomda da anlattığım gibi günümüz Erzincan bölgesinde Kürtler, Ermeni ve Türklerle birlikte Sovyetleri örnek alarak sosyalist bir yönetim bile kurmuşlardı. Buna benzer bilgileri kanalımızın sizler için hazırladığı en uzun belgeseli olan Sovyet Kürtleri videomda geniş bir şekilde anlatmıştım. Linki sağ üstte koydum. Çok daha ayrıntılı bilgileri oradan izleyebilirsiniz. Osmanlı şehir proletaryası denildiğinde tarihsel olarak akla direkt olarak Rum işçilerin rolü gelir. Çünkü liman işçileri, matbaa emekçileri, tütün ve gıda üreticileri, tramvay çalışanları gibi onlarca yerde Rumlar çalışırdı. Dolayısıyla bu kesimler sosyalist düşünceyle erken ve yoğun temas kurmuşlardır. Rumca yayınlanan Ergatis gazetesi, Rum halkının sosyalist örgütlenmesine ve birleşmesine katkı sunan en önemli yayın organı olmuştur. Marksist kavramları sade bir dille anlatan gazete, işçi taleplerini yayınlamış, iş yerlerinde grev çağrıları yapmış, enternasyonal dayanışmayı savunmuş ve Osmanlı işçilerini herhangi bir milliyete indirgemeyip bir sınıf olarak tanımlamıştır. Osmanlı döneminde sosyalizmi teoriden çıkarıp gündelik işçi deneyimine bağlayan ilk gazetedir. Gazetede ayrıca kadın işçilerin sorunları ve kadın emeğinin sömürüsü konuları da yoğun şekilde işlenmiştir. Dolayısıyla gazete sadece ekmek meselesine değil, toplumsal eşitsizliklere de bütünlüklü bir şekilde bakmıştır. Diğer yandan 1909 yılında İstanbul'da kurulan Rum Sosyalist Merkezi adlı dernek,
üretim ilişkilerini merkeze almış ve Rum işçi sınıfı arasındaki sosyalist bilinci yayarak Anadolu'da sosyalizmin ilk şehirli kitle tabanını oluşturmuştur. Bu yapı sonradan ortaya çıkacak Türk sosyalist örgütlerden çok daha önceki süreçlerde faaliyetler göstermiştir. Rum sosyalistleri örgütlenmeleri sayesinde Balkan sosyalistleriyle ve Avrupa'daki işçi hareketleriyle organik bağlar da kurmuşlardır. Bu noktada çok kritik bir meseleyi netleştirmemiz gerekiyor. Anadolu'da sosyalist hareketin bastırılması tek bir rejime ya da tek bir döneme ait değildir. Aksine burada bir süreklilik vardır. Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul hükümeti ile daha sonra savaş döneminde ortaya çıkan Ankara hükümeti birçok konuda birbirleriyle çatışmış olsa da komünist fikirler meselesinde neredeyse aynı refleksi göstermişlerdir. Çünkü her iki iktidar içinde sosyalizm sadece bir fikir değil, doğrudan mülkiyet ilişkilerine, iktidarların sınıfsal yapısına yönelmiş bir tehditti. Osmanlı'nın son döneminde İstanbul hükümeti yani padişah özellikle grevlerden, işçi derneklerinden, sosyalist yayınlardan derin bir korku duymuştur. Ermeni, Rum ve Kürt sosyalistlerin faaliyetleri anarşi, ayrılıkçılık, devlet düzenine isyan olarak kodlanır. Bu nedenle sosyalist gazeteler kapatılır, işçi dernekleri dağıtılır, sosyalist kadrolar sürgün edilir ya da idam edilir. Burada kritik nokta şu: İstanbul hükümeti sosyalizme, milliyetçi görüşlere sahip olduğu için değil, sınıfsal olarak tehdit altında hissettiği için karşıdır. Çünkü sosyalist fikirler sadece krallıkları veya padişahlıkları değil, aynı zamanda büyük toprak sahiplerini, ticaret burjuvazisini ve devlet elitlerini de hedef almıştır. Savaş döneminde Ankara'da kurulan yeni iktidar, başlangıçta sosyalizme karşı daha esnek bir dil kullanır. Ancak bunun nedeni ideolojik bir yakınlık değildir. Tam tersine tamamen çıkar ilişkilerine dayanan stratejik bir dildir. Çünkü Ekim Devrimi sonrası kurulan Sovyetlerden askeri ve mali destek alınmaktadır. Zira Bolşevik devrimi Anadolu'daki ve Kuzey Mezopotamya'daki güç dengelerini büyük şekilde etkilemiştir. Emekçi sınıflar arasında sosyalist fikirler artık daha yaygın olarak yayılıyordu. Bu nedenle Ankara hükümeti bir yandan anti-emperyalist bir söylem kurarken diğer yandan sosyalizmi kontrol altına almaya çalışmıştır. Bu politikanın somut örneği Türkiye Komünist Fırkası adıyla kendi güdümündeki bir komünist partisi kurma girişimleridir. Ancak bu kontrollü sosyalizm politikası çok uzun sürmeyecektir. Bu tarihsel süreçte Komintern delegesi Mustafa Subhi ve yoldaşları Anadolu'ya geçmişlerdir. Mustafa Subhi'nin temsil ettiği çizgi Lenin'in çizgisiydi ve hiçbir dış iktidarın denetiminde değildi. Sadece sınıf mücadelesini merkeze almıştı, Sovyetlerle organik ilişkiliydi ve bağımsız bir komünist örgütlenmeyi hedeflemişti. Bu durum Ankara hükümeti için açık bir tehditti. Çünkü böyle bir komünist hareket sadece işgale karşı değil, aynı zamanda kendi iktidarlarında yeni kurulacak devletin sınıfsal karakterine karşı olacaktı. Bu süreçte bilinçli bir sınıfsal tercih olarak Mustafa Subhi ve yoldaşları katledildi, Anadolu'da sosyalist hareketin önü kesildi ve sosyalist fikirler uzun süre yasa dışı bir alana itildi. Ankara hükümetinin bu tavrı İstanbul hükümetinin fikirsel yapısından pek de farklı değildir. Kadrolar değişmiştir, bayrak değişmiştir, hedeflenen rejimin adı değişmiştir. Ancak mülkiyet ilişkileri, sınıfsal hiyerarşi, devletin emekçi sınıflara bakışı büyük ölçüde korunmuştur. Bu yüzden Ermeni sosyalistlerin bastırılması, Rum işçi örgütlerinin dağıtılması, Kürt sosyalist deneyimlerinin yok sayılması ve sonunda Türk komünistlerinin tasfiyesi aynı tarihsel çizginin paralel parçalarıdır. Anadolu'da ve Mezopotamya'da sosyalist hareketin bastırılması bir ulus meselesi değil, bir sınıf meselesidir. Devlet yapılanmaları emekçiler dışındakiler tarafından yönetildiğinde işçi sınıfının örgütlenmesinden, mülkiyetin sorgulanmasından ve eşitlik talebinden korkar. Ve bu korku bu topraklardaki sosyalist tarihi anlamanın anahtarıdır. Evet dostlar, Türkiye topraklarında sosyalist hareket ne bir anda ortaya çıktı ne de tek bir isimle başladı. Bize yıllarca anlatılanın aksine bu topraklarda sosyalizm önce Ermeni devrimcilerin örgütlerinde, sonra Rum işçilerin grevlerinde, Kürt sosyalistlerin sınır bölgelerindeki mücadelesinde ve ardından Türk sosyalist örgütlerinin girişimleriyle şekillendi. Yani sosyalizm Anadolu'ya ve Mezopotamya'ya dışarıdan gelmedi. Bu toprakların emekçileri tarafından üretilerek doğdu. Tarih bize şunu söylüyor:
Sosyalizm ne bir ithal fikir ne de sadece bir milliyetin mülkiyetidir. Sosyalizm çok dilli, çok kimlikli ve her şeyden önce emekçi bir harekettir. Elbette Mustafa Subhi ve yoldaşları bu tarihin çok önemli bir parçasıdır. Ama onlar bu hikayenin başlangıcı değil, öncesi olan uzun bir mücadelenin devamıdır. Ve belki de en önemli ders şudur: bu coğrafyada sosyalistlerin bastırılması milliyetlerden değil, sınıflardan kaynaklanmıştır. İktidarlar yıkılmış veya el değiştirmiş olabilir. Ama emekçilerin eşitlik talebi karşısında korku hep aynı kalmıştır. Bu yüzden bu coğrafyanın sosyalist tarihi sadece geçmişin bir anlatısı değil, günümüzün sosyalist mücadelelerine de ışık tutan bir hafızadır. Eğer bu topraklarda eşitlikten, dayanışmadan ve emekçilerin özgürlüğünden söz edeceksek, bu çok dilli ve çok kimlikli sosyalist mirası yeniden hatırlamak zorundayız. Çünkü sosyalizm bu topraklara yabancı değil, bu toprakların kendi sesidir. Umarım Osmanlı çok kültürlü yapısını, sosyalizmin enternasyonalist karakterini ve resmi tarih anlatısının sınırlarını yeniden düşünmeyi amaçladığımız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sosyalist hareketlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.